Evet, herkese merhaba. Eğer birinci haftayı sağ salim atlatmışsanız şimdi ikinci haftaya geçtik. Bu haftanın da kendine özgü bazı durumları var. Onlardan kısaca bahsedeceğiz. Organlar, sistemlerle ilgili yenilikler var. Bunlardan bahsedeceğiz. Bebeğinizle ilgili bazı ipuçları vereceğiz. Özellikle bazı durumlarda sizin nasıl bir pozisyon almanız gerektiğini veya bebeğinizin anlaşılamaz durumlarının sebebinin ne olduğunu anlatmaya çalışacağız. Hızlıca başlayalım. Geçen seferki video biraz uzun oldu. Bu seferki videoyu birazcık daha hızlı, birazcık daha net bir şekilde noktalar koyarak götüreceğim. Çok cümleleri uzatmayı planlamıyorum. Şimdi ikinci haftada uyum devam ediyor. Uyum dediğimiz nedir? İki taraflı. Bir, annesinin bebeğe ve ebeveynliğe alışması. İki, bebeğinizin dış dünyadaki yaşama ve bu adaptasyon mekanizmalarını oluşturmasına olan uyum. Aslında bebeğinizle aranızda bir ritim oluşmaya başlamıştır. Çünkü bebeğinizin hangi durumda size ne anlatmaya çalıştığını hissedersiniz. Aynı zamanda açlığa dair ufak sinyalleri anlamaya başlarsınız ve farklı tipte ağlamaların aslında bebeğiniz için neyi ifade ettiğini algılamaya başlarsınız ve öğrenmeye başlarsınız. Şimdi büyüme konusuna geçeceğiz. Artık 10. gün olduğu zaman daha önceki videoda söylemiştik, bebeğiniz doğum kilosuna ulaşması lazım. Artık bugünden sonra da ayın sonuna kadar ortalama 20 ila 30 gram almaya devam edecek ve ayın sonunda ortalama 4-5 santim gibi de boyu uzaması gerekiyor. Şimdi ikinci hafta özellikle bir büyüme patlaması şeklinde ortaya çıktığı için bebek bu dönemde çok daha huzursuz olacaktır. Çok daha agresif olacaktır. Çok daha fazla emmeye, beslenmeye meyledecektir. Bu beslenme sonrasındaki durumlar sizi belki tam zamanlı bir emzirme işçisi gibi düşündürebilir. Kendinizi böyle algılayabilirsiniz ama bu geçici bir dönem. Özellikle sabırlı olmanız gereken bir dönem. Aynı zamanda postpartum depresyon dediğimiz bir durumun veya gebelik sonrası blues dediğimiz hafif mutsuzluk diye tarif edebileceğim bir dönem oluşur. Bu dönemde etrafınızda olan insanlarla ilişkilerinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle sizi seven etrafınızdaki insanlar, işte eşiniz olur bu, aileniz olur, başka arkadaşlarınız olur. Onların bu konularla ilgili dışarıdan bakan göz olarak yorum yapmasına izin verin ve sizin de aklınıza gelen şeyleri onlarla paylaşmaktan çekinmeyin. Peki vücutta nasıl bir şey olmuştur? Bebekler genelde bu dönemlerde uyanıklığı artmıştır. Doğumda olan travma nedeniyle vücutta oluşan şişlikler, bu kafada olabilir ve vücutta olabilir, şişlikler ve kızarıklıklar özellikle diyelim azalmaya başlamıştır, düzelmeye başlamıştır. Gözünüzde ilk doğumla beraber anne kanalından geçerken bildiğiniz gibi bazen sıkışma olabiliyor ve bebeklerin gözünde kızarıklıklar oluşabiliyor. Bunların artık düzelme dönemidir. İkinci hafta için not almanız gereken bazı özellikler var. Yeni gelişen döküntüler varsa bunları not almalısınız. Çünkü var olan bir döküntünün koyulaşması ve bir görünür hale gelmesi ve çilek hemanjiyomu dediğimiz bir damarsal patolojinin not edilmesi ve doktora gittiğiniz zaman bunlar hakkında da bilgi alınması gerekmektedir. Bebeğinizin beyninde gelişim devam ediyor. Bebeğiniz ağlayarak sıkıntılarını size iletmeye çalışır. Bu açlıktan dolayı olabilir, bir huzursuzluktan olabilir, bir rahatsızlık hissinden dolayı olabilir. Bebeğiniz yüksek sesleri duymaya başlar ve moro refleksi dediğimiz uyaranlarla tetiklenen bir refleksin alınmaya devam etmesi gerekir. Her iki tarafta da eşit miktarda alınması gerekir. Artık başını tutmaya başlar ve yüzünüzü yaklaştırdığınızda size bakmaya çalışır. Bunlar normalde bebeğin davranışları iken bazı bulgular, özellikle şu an söyleyeceğim bulgular olduğu zaman doktorunuza bununla ilgili başvuruda bulunmayı ve gerekirse ileri inceleme yaptırmayı unutmayın. Yeni doğan işitme taramasından geçmemiş bebeğiniz varsa ve yüksek seslere bir yanıtsızlık varsa doktorunuza tekrar başvuru yapın. Bebeğiniz eğer acı çekiyor gibi görünüyorsa ya da bebeğiniz uyanmakta zorlanıyorsa, normalin dışında olduğunu düşündüğünüz bir ağlama sezinliyorsanız doktora başvurmaktan gene çekinmeyin. Bebeğiniz henüz o sirkadiyen ritim dediğimiz melatoninin neden olduğu gece uyu, gündüz uyan şeklinde bir ritme kavuşamamıştır. Ama şu dönemde kavuşmasına da gerek yok. Çünkü 2-3 saatte bir beslenmeye devam edecek. Her ne kadar gün içerisinde 18 saati bulan uyumaları devam etse de bebeğiniz uyanık olduğunda ilk doğduğu haftaya göre, yani şu an ikinci haftadayız, çok daha aktif, hareketli ve kuvvetli olması lazım. Bu durumda size tavsiye edebileceğim bebeğinizi bir taşıyıcıyla kendinize bitiştirerek bu şekilde günlük işlemlerinizi yapmanız, bu dönemde de size dokunmasına izin vermeniz, sizi koklamasına izin vermeniz ve aktiviteler sırasında yanınızda bulundurduğunuz için beraber geçirdiğiniz vakitleri birazcık daha artırmaya çalışın. Bu tabir ettiğim şey vücudunuza takılıyor, bebeğiniz size doğru bakıyor veya dışarı doğru bakıyor ve siz günlük işlemlerinizi hallederken
bebeğiniz de değişen çevre koşullarına adapte olmaya çalışıyor ve birazcık daha huzursuzluğu azalıyor diyelim. Bebeğinizle olan cilt cilde temasınızın süresini artırması. Cilt cilde temasınız neye yarar peki? Sütünüzde salgınızda artmanıza neden olur. Yani sütünüz bollaşır, iyileşmeniz hızlanır. Bebeğinizde olan florayı çok hızlı bir şekilde sağlarsınız. Bebeğinizin vücut ısısını düzenlersiniz ve daha sağlıklı bir ikinci hafta geçirmesi için ona yardımcı olursunuz. İkinci haftaya ait özel bir durum. Artık banyo zamanı geldi. Çünkü göbek kordonu düştükten sonra normal bildiğimiz şekilde banyo yaptırılmaya başlayabiliriz. Bebeğinizin banyoyla karşılaşması aslında heyecan verici bir durumdur ama her bebek bunu sevmeyebilir. Ama severse tadından yenmez. Mükemmel bir şey. Ama sevmezse de herhangi bir olumsuzluğu düşünceye kapılmayın. Zaman verin ona. İleride sevmesi ihtimali artacaktır. Banyoyu bir günlük rutin ve bir oyun alanı haline getirirseniz eğer ileriki dönemlerde banyoyu sevebilirliği artacak ve banyoya karşı direnci azalacaktır. Banyoyu eğer bir günlük rutin haline getirirseniz sonrasında yapılan badem yağı ya da zeytinyağı gibi doğal bir ürünle yapılacak bir masaj bebeğinizde rahatlama sağlayacaktır ve uyku öncesi dönem şeklinde bir rutin olacaktır. Banyo, masaj ve uyku şeklinde ve bebeğinizde bu huzur oluşturacaktır ve ister istemez farkında olmadan bebeğiniz banyo yapmayı sevecektir. Burada bir dipnot vermek zorundayım. Her koşulda bebeğinizin her gün banyo yapması uygun olmayabilir. Haftada 1 ila 3 kez banyo yaptırılması çoğu koşulda yeterlidir bebeğiniz için. Ama eğer fırsatınız varsa, ortamınız buna uygunsa her gün bunu rutin şekilde yapmanız benim tavsiyemdir. Şimdi kordon bakımına geleceğiz ya da göbek bakımına. Eğer kordonunuz ikinci haftada düşmezse bir doktora başvuru yapmanız lazım. Bu dönem içerisinde de ıslanmasından korumak lazım. Çünkü eğer ıslanırsa düşmesi biraz daha gecikecektir. Çok fazla oyalanmamak lazım. Çok fazla oynamamak lazım. İlk haftada söylediğimiz gibi kuru ve temiz tutmamız yeterli. Çok fazla çekiştirmenin de bir anlamı yok. Sabırlı olmak gerekiyor. Eğer bazı özel hastalıklarınız yoksa göbek kordonunuz kısa bir zaman içerisinde düşecektir. Bebek bezi ile ilgili değişiklikler var. Artık birinci hafta sonunda mekonyum bitmiş ve normal anne sütü kakası dediğimiz sarı ile yeşil renkte arasında hafif pütürlü olabilecek ve genelde kokusuz olan bir dışkılama rutinine biner. Ve bebekler genelde günde 3 kez olacak şekilde dışkılamaya devam eder. Gene bebeğiniz eğer yeteri kadar besleniyorsa günde 6 veya daha fazla idrar çıkartması lazımdır. Eğer bebeğinizin idrar çıkartıp çıkartmadığını anlamıyorsanız ve bunu anlamak için bir şeyler yapmak istiyorsanız özel hazırlanmış bezler var. Bunları deneyebilirsiniz. Veya ön tarafına peçete koyarak peçetenin ıslanma miktarına göre bunu manuel, daha kaba bir tabirle yapmaya çalışabilirsiniz. Şimdi besleme ve beslenme kısmındayız. Bebeğiniz 15 dakikadan 45 dakikaya kadar, hatta 1 saate kadar uzayabilen sürelerde beslenme için zaman harcayacaktır. 2-3 saatte bir beslediğinizi düşünün. Besledikten sonra bakım yaptığınızı düşünün. Bebeğinizi tekrar yatırdığınızı düşünün. Beslemeden sonra 1 saat geçmeden bebeğiniz tekrar beslenme ihtiyacı için uyanması gerekebilecektir. Bu dönemde kendinizi gerçek anlamda tam zamanlı bir emzirme işçisi olarak algılayabilirsiniz. Ama bunlar için sabırlı olmanız gerekiyor. Dinlenmeye vakit olmadığının farkındayım ama sabırlı olmanız gerekiyor. Bebeğiniz büyüdükçe ve kilo aldıkça daha az sıklıkta uyanmaya ve daha hızlı bir şekilde emerek o beslenmeler arasındaki zamanı size vermeye başlayacaktır ve bir denge, bir düzen tekrar oluşturacaksınız ve bu depresyon hali geçecektir. Unutmayın ki ikinci haftadasınız ve bebeğinizle ilgili ihtiyacı olan miktarda beslenme karşılığını vermeniz lazım. Çünkü bebeğiniz bir büyüme patlamasında ve günde ortalama 20-30 gram ayın sonuna kadar alması gerekiyor dedik. Ortalama 4 ila 5 santim gibi bir uzaması olacak dedik. Bebeğinizi bu dönemde özellikle ritmi tutturmak adına açlık ağlamaları olmadan, yani açlık ipuçlarını takip ederek bebeğinizin acıktığını ya da sıkıntılı olduğunu hissederek bebeğinizi çok aç bırakmadan beslerseniz çok daha hızlı bir şekilde bu dönemi daha az sorunlu bir şekilde atlatacaksınız. Çünkü çok aç bırakılan bebeklerin bazen sinirlenme olayları olabiliyor. Tekrar anne sütünü alması için, beslemesi için onun normal hale gelmesini beklemek gerekebiliyor. Oluşan bu huzursuzluk durumu anneyi daha fazla alarme edebiliyor ve depresyon hali oluşturabiliyor. Moralinizi bozabiliyor ve yoktan yere, gereksiz yere canınızı sıkarak bunun bir kısır döngüyle olayın kötü yönde ilerlemesine neden olabiliyor. O yüzden ikinci haftada özellikle bebeğinizle ilgili açlık ağlamaları olmadan, bebeğiniz daha tam acıkmadan, huzursuzluk olmadan ihtiyacı olan miktarı ona vermeye çalışın. Aç bırakmayın. Bebeğiniz istediği her dönemde emmeli. Bebeklerde genel olarak görülen
tipik diyebileceğimiz açlık ipuçları ile ilgili size birkaç tane tüyo vereceğim. Bunları gördüğünüz zaman bebeğinizde açlık ağlamasının sebebi bu olabilir diyeceğiz ve bu dönemde bebeğinizin o açlık ağlaması, huzursuz olacak miktarı olmadan bu bulguları gördüğünüz anda bebeğinizi emzirmenizi öneriyoruz. Ama bebeğinizde bunların tamamı olmayacaktır. Siz kendi bebeğinizde hangi ipuçları ortaya çıktığını gözlemleyin, ona göre pozisyon alın. Bebeğinizde hafif huzursuzluk hali başlamışsa, bebeğiniz uykudan uyanmışsa veya uyanıklığında artış olmuşsa, bebeğiniz sebepsiz yere kollarını bacaklarını hareket ettirmeye başlamışsa, bebeğiniz yumruğunu ya da parmaklarını emmeye başlamışsa, bebeğiniz eğer dudaklarını ya da dilini emmeye başlamışsa, eğer başını sebepsiz yere bir taraftan diğer tarafa doğru döndürüyorsa ve kucağınıza aldığınızda bebeğiniz göğsünüze doğru hamle yapmaya çalışıyorsa, bebeğinizde garip sesler duyuyorsanız, sızlanma, iç çekme, mızmızlanma tarzında bir ses algısı oluşuyorsa, bebeğinizde bazı mimikler oluşuyorsa ve huzursuz bir şekilde etrafa saldıran bir bebeğiniz varsa, bebekleriniz aslında aç olduğuna dair size ipucu vermeye çalışıyor demektir. Bunları göz ardı etmeyin. Bu açlık ipuçlarından herhangi birisini gördüğünüz zaman çocuğunuza beslenmek için artık mama veriyorsanız mama, süt veriyorsanız anne sütü, artık ne yolla veriyorsanız, birinci haftada bunu kabataslak konuşmuştuk. O şekilde vermeye devam edin. Şimdi uyku kısmına geçtik. Bebeğiniz gene dedik ki 16-18 saat ilk haftadaki gibi uyumaya devam edecek. Fakat bebeğiniz artık daha fazla, daha kuvvetli, daha fazla emmek isteyecektir. Uyanma ihtiyacı fazla olabilecektir. Ama eğer şu bulgular varsa bebeğinizin 5 saatten daha uzun süre, yani 5 saat diyelim, daha fazla uzun sürmesin, 5 saat civarında uyumasına izin verebilirsiniz. Yani 2-3 saatte bir sizin uyandırıp tekrar emzirmenize gerek yok. Eğer bebeğinizde sarılık yoksa, günde 3'ten fazla dışkı yapıyorsa ve günde 6'dan fazla veya en az 6 kez idrar yapıyorsa, bebeğinizi uyuması için 5 saat civarında yatağında bırakabilirsiniz. Normalde 2-3 saati geçirmeyin diyorduk ilk hafta için ama eğer ikinci haftada bu dediğimiz koşullar sağlanıyorsa bebeğiniz yeteri kadar besleniyor demektir. Kolay kolay sıkıntı yaşamayacaktır. 5 saat civarında uyuması için izin verebilirsiniz. Şimdi uyku konusunda özellikle söylemem gereken bir durum var. Amerikan Pediatri Akademisi ve yapılan tarafsız çalışmaların birçoğu şunu söylüyor. Bebeğinizin uyuması için en uygun yer bebeğinizin kendi yatağı. Sıkça görülen yanlış yapılan durumlar nelerdir peki? Bebeğinizi eğer araba koltuğunda uyutmuşsanız, eğer yumuşak bir koltukta uyutmuşsanız, kucağınızda uyutmuşsanız, salıncağında uyutmuşsanız, bebeğinizi uyanmasın diye orada uyumaya terk edebilirsiniz ama bu iyi bir şey değil. Bebeğiniz buralarda uyumamalı. Bebeğinizin uyanmasından korkup bebeğini yatağına yatırmama durumuna girmeyin sakın. İkinci haftada sağlık ve güvenliğe ait söyleyebileceğim bazı şeyler var. İlk hafta rutininde dedik ki bebek taburcu olduktan sonra 1-2 gün içerisinde normal bir çocuk doktoruna gider. Belki 3 gün 5 gün neyse artık. Birinci hafta içerisinde ikinci topuk kanını alır. Aile hekimine görürsünüz. Rutin takipler yapılır. Kilo takibi yapılır. Eğer ekstra bir kontrole çağırmazsa doktorunuz birinci aya kadar tekrar çocuk doktoruna ya da bir aile hekimine gitmenize gerek yok. Bundan sonraki takiplerimiz eğer ekstra bir sorun çıkmazsa genelde boy, kilo ve baş çevresi şeklinde beslenmeye ait bulguların sorgulanması şeklinde olacaktır. Dolayısıyla sağlık konusundan çok bu dönemde güvenlikle ilgili bazı bilgileri atlamamanız gerekiyor. Her ne kadar bebeğiniz daha başını ancak hareket ettirebilen, ancak kolunu, bacaklarını, o da kısmen hareket ettirebilen bir canlı da olsa onu tek başına sakın hiçbir yerde bırakmayın. Çok kolay kendini kaydırabilir, kendini hareket ettirebilir ve bir yerden düşmesine neden olabilir bu. Kendinizi ziyaretçileri sınırlandırmak veya dışarıda bebeğinizle zaman geçirmek konusunda cesaretlendirin. Bunlara karar vermekte korkmayın. Bağışıklık sisteminiz henüz tam oturmamış olduğunu unutmayın ve mikroplarla maruziyetinizi azaltın olabildiğince. Her ne kadar dışarı çıkma konusunda kendinizi cesaretlendirin desek de bebeğinizle evinizde zaman geçirip ziyaretçilerden uzak kalıp birazcık daha büyümenizi, birazcık daha bebeğinizin olgunlaşmasını bekleyebilirsiniz. Evinizde bir derece bulundurun ve 37.8 derecenin üzerinde olan her ateş için doktorunuza başvurmaktan çekinmeyin. Bildiğimiz gibi ateş düşürücü, bildiğimiz gibi yeni doğan bebeklerde ateş önemli bir bulgudur ve ateşin belli standartlara göre bakılması gerekir. Size tavsiyem ya koltuk altı ya da kulaktan bakın. Sakın o tabancaları kullanmayın. Tekrar söylüyorum, tabancalar bebekler için uygun değil. Bebeğinizde hastalığa ait bulgular varsa, şu sayacağım şeylerden bir tanesi varsa doktora gitmekten gene çekinmeyin ve bu konuda çok dikkatli olun. Bebeğinizde ateş, iştahsızlık, uyuklama hali, aşırı sinirlilik, uyuşukluk varsa bir doktora gitmekte fayda var. Doğum sonrası hüzünlenme bu dönemlerde artık bitmesi gerekiyor. Yani ikinci haftanın sonunda
postpartum blues dediğimiz şey bitmesi gerekiyor. Ama bir de postpartum depresyon dediğimiz durum var. Eğer moral bozukluğu ya da huzursuzluk ya da içinizde bir daralma, birileriyle konuşma ihtiyacı duyarsanız yakınınızda kim varsa, öncelikle eşiniz ve sevdikleriniz olmak üzere insanlara bu konuyla ilgili bir şeyler söylemekten çekinmeyin. Doktorunuzdan bu konuyla ilgili yardım isteyin. Şimdi emzirme birinci haftada başladı dedik ama 10. güne kadar tam yeterli miktarda sütünüz gelmeyebilir. Artık 10. gün 2. haftaya ait olduğu için burada bazı sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Bebeğiniz bir büyüme patlamasında, dolayısıyla talebi artmış. Sütünüz de tabii buna karşılık olarak artacak ve süt miktarınız artacak. Eğer emzirme tekniğinizde bir yanlışlık varsa canınız yanacak. Emzirirken kanamalar olabilir ve ağrılar olabilir. Tüm bunların sonucunda emzirmeye karşı bir isteksizlik oluşacaktır. Eğer emzirme ile ilgili kafanızda bir soru işareti varsa doktorunuza, hemşireye ya da bir emzirme danışmanına sorabilirsiniz. En çok karşılaştığımız emzirme sorunlarından bir tanesi mast, yani memenin iltihabı. Bu iltihap dediğimiz şey her seferinde bir enfeksiyon etkeninde olmak zorunda değil, bazen tıkanmayla bağlı da olabilir. Genellikle çok fazla süt salgısı olan annelerin memelerinde ve yeteri kadar boşaltılmadığı zaman oluşur bu. Yani asıl sorun yeteri kadar memenin boşaltılamaması. Bunun sonucunda tıkanmaya ya da enfeksiyona neden olabilir. Eğer tıkanma varsa da, enfeksiyon varsa da bazı bulgular görülür. Bir hassasiyet, kızarıklık, yorgunluk veya ateş varsa bu bunlardan bir tanesi olabilir. Tavsiyem nedir? Ibuprofen dediğimiz ağrı kesiciler alınabilir. Duşta ya da ılık bezle bir masaj yapılabilir ve emzirme sıklığı artırılarak memenizin daha çok boşalması sağlanabilir. Bütün bunlara rağmen eğer düzelme olmazsa ya da enfeksiyon bulgusu daha fazla görünürse ya da tüm bunlara rağmen düzelmezse ya da enfeksiyon şüphesi daha fazla olursa bir doktora gitmenizde ve doktordan yardım almanızda fayda var. Bu durumda gerekirse antibiyotik tedavisi başlanabilir. Şimdi doğum sonrasındaki komplikasyonlar diyelim. Bildiğimiz gibi 2. hafta için bir iyileşme haftası olarak söylemiştik ama bu iyileşmenin iyileşme tarafına gitmediği dönemlerde olabilir. Bu yüzden 2. haftada özellikle yolunda gitmeyen şeyler için uyanık olmanız lazım. Eğer sezaryen doğum yapmışsanız dikiş yerlerinde kızarıklık, ısı artışı, kötü koku, akıntı, şişme ya da hassasiyet gibi bir bulgunuz varsa bir doktora gitmenizde fayda var. Eğer normal doğum yaptıysanız her ne kadar 6. haftaya kadar bu kanamalar azar azar devam ediyor olsa da ve bu normal karşılansa da bol miktarda kanama varsa, eğer pıhtılaşma varsa, büyük pıhtıların geldiği bir kanama devam ediyorsa, kötü koku varsa ve ağrıda artma varsa, azalmasını bekliyoruz demiştik ama ağrıda bir artma varsa bu durumlarda da gene bir komplikasyon gelişmiş olabilir. Yani iyiye gitme yerine tekrar hastalığın artması tarafına gidiyor olabilir. Bu durumda tekrar doktorunuza başvurmalısınız. Son altın hatırlatmaları yapıyorum ve bitiriyorum. 2. hafta bazı durumlar açısından çok özel bir dönem. İkiniz de yavaş yavaş iyileştiniz. Hem bebeğiniz hem siz ve artık uyanıklığınız arttı ve birbirinize olan tepkileriniz ve aranızdaki anlaşma ya da anlaşmazlık belirmeye başladı. Yeni keşifler ve öğrenme süreçlerinin en fazla olduğu dönem. Bebeğiniz büyümeye çalışıyor, siz iyileşmeye çalışıyorsunuz. Bu yüzden çok abartılı aktiviteler, çok abartılı fikirler, durumlar çok uygun değil. Ama tadında her şeyi yapmaya başlayın. Her ne kadar 1. haftada anlattığımız bu uyku uyanıklık ritmi tam tutturulmamış da olsa, yani sirkadiyen dediğimiz o melatoninin salgılanması ve inmesi durumu henüz tutturulmamış olsa da kendinize ait bir uyku rutini tutturmaya çalışın. Eğer ciddi ağrınız ya da kanamanız varsa yardım isteyin. Beslenme sorunu varsa bu dönemde belirginleşecektir. Kesintisiz emzirme algısı normal. Ama bu sadece geçici bir dönem ve sadece sabırlı olmanız gerekir. Bebeğiniz günde 3 veya daha fazla dışkı, bebeğiniz günde 6 veya daha fazla idrar yapıyor olması lazım. Doğum sonrası 2. haftada özellikle çok belirgin olan hormonal değişiklikler yüzünden postpartum blues ve postpartum depresyon dediğimiz hem hüzünlenme hali hem de moral bozukluğu, depresyon hali olacaktır. Herhangi bir algı ya da durum gözlendiğinde yakınlarınıza bu konuyla ilgili bilgi vermekten çekinmeyin. 2. haftayı da bitirdik. Yakın zamanda 3. haftayı da sunacağım. Kafanıza takılan herhangi bir şey benim için de sorundur. O yüzden kafanıza takılan herhangi bir şeyi bana aşağıda mesaj olarak yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar açıklayıcı olmaya çalışıyorum. Olabildiğince konuları, cümleleri basite indirgeyerek hem Amerikan Pediatri Akademisi dedim hem de Türkiye'deki bazı üstad isimlerin yazdığı kitaplar üzerinden ve yeni çalışmalar üzerinden bilgileri derleyerek anlaşılır bir miktarda anneye hem moral vermek hem bu işin aslında o kadar zor olmadığını anlatmak için şu anki planım 7. haftaya kadar hafta hafta gitmeyi, 7. haftadan sonra artık 2. ay, 3. ay, 4. ay şeklinde 12. aya kadar bunu tamamlamayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.